Aykut Erdoğdu'yla, çok sayıda arkadaşımızla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdik. Öncelikle tabii Silivri cezaevinde olması büyük bir üzüntü. Ancak İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün yaş günü, yaş gününü kutladık. Şimdiden bayramlaştık hepsiyle birlikte. Tabii hepimiz bir süredir yaşanan, dalga dalga gelen bu adaletsizliğe, dalga dalga yapılan bu haksızlıklara isyan ediyoruz, itiraz ediyoruz. Hangi birini dile getirelim, hangi bir hukuksuzluğu dile getirelim ama bıkmadan, usanmadan meydan meydan dolaşarak ve her mecrayı, her kürsüyü, her imkanı kullanarak bu yapılan belki Cumhuriyet tarihinin sayılı hukuksuzlukları, sayılı haksızlıkları ve ele geçirilmiş kamu gücünün nasıl siyasi rakipleri yıldırmak için kullanıldığının en berbat örneklerini anlatmaya ve bu konuyu vatandaşlarımızın vicdanlarına emanet etmeye devam edeceğiz. Öncelikle dün akşam saatlerinde Silivri cezaevinden 12 arkadaşımız, kimi Bolu'ya, kimi İzmir'e, kimi Kocaeli'ne, kimi Edirne'ye, Tekirdağ'a derken 6 farklı şehre yollandılar. Örneğin Beylikdüzü'nün belediye başkanı Mehmet Murat Çalık buradan alındı ve İzmir'e yollandı. Ailesi, eşi, evlatları, aile büyükleri 20 dakika mesafedeyken şimdi 6 saat mesafedeler. Nasıl olacak bu aile görüşleri? Şimdi Mehmet Murat Çalık sadece bir örnek. Bugüne kadar 20'den fazla 30'a yakın arkadaşımız kimi Bandırma'da, kimi Eskişehir'de ailelerine mümkün olan en uzak yerlere yollanılıyor. FETÖ'cüler ne zulümler yaptı burada? Bu kadarını yapmadılar, bunu yapmadılar, buna tenezzül etmediler. Mehmet Murat Çalık'ın evladından, eşinden, anasından ne istiyorsun? Mehmet Murat Çalık koyarsın arabaya, Erzurum'a da götürsen, yolda çile çeker, vardığı yerde o da hücre, bu da hücre. Ama nasıl gidecek annesi, nasıl gidecek evladı? Ailelere acı çektirip, kişilere psikolojik baskı yapıp, onları yıldırmaya ve onları herhangi birisi için söylüyorum. Efendim acaba bir başkasına attıracağımız iftiraya alet olur mu? Bir kere Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi ahlakı ne iftirayı, ne arkadaşına iftira atmayı mümkün değil, böyle şeyleri mümkün olanaklı kılmaz. Ama bizi tanımayan karşımızdaki kötü akıl çocuğa, eşe, anneye, babaya zulmediyor. Bu gerçekten bugünden ileriye doğru kin biriktirmeyelim diyoruz. Öfke biriktirmeyelim diyoruz. Nefret biriktirmeyelim diyoruz. Ama bunu mümkün kılmayacak kötülerle karşı karşıyayız. Tek taahhüdümüz, bizden sonra kimsenin eşi, dostu, arkadaşı, ailesi, anası, babası bizim siyasi rakibimiz diye zulüm görmeyecek. Bunu taahhüt ederiz. Ama bu zulmedenlere, bu kararları alanlara, bu kararları onlara aldıran kötü akla, uygulayanlara, yapanlara, onlara hiçbir şeyin garantisini vermiyorum. Hiçbir şeyin. Sadece adil yargılanma garantisi veriyorum. Sadece adil yargılanma garantisi veriyorum. Bu kadar kötülüğün yanlarına kalacağını düşünmemelerini tavsiye ediyorum. Bu kadar kötülük eninde sonunda çıkacak. Efendim Özgür Özel tehdit mi ediyor? Yok, tehdit etmiyorum. Ne hissettiğimi anlatıyorum. Ne hissettiklerimi bilsinler.
bir gün bu hissin aynısını hissedecekleri günleri yaşayacaklarını bilsinler. Ölümden başka hiçbir şey bu yaptıklarının yanlarına kalmaması için enerjimi, inancımı asla ve asla eksiltemez. Bunu bilin. Bunu bilsinler. Çocukla ve eşle uğraşmanın, anayla uğraşmanın ne demek olduğunu onlara göstereceğim. Ama eşlerine, çocuklarına, ailelerine ilişmeden. Bu yaptıklarının hesaplarını verecekler. Ayrıca bir siyasi kapkaç, yerel seçim kapkacı, Gazi Osman Paşa'ya biz de aday çıkardık, Tayyip Bey de aday çıkardı. Gazi Osman Paşa'da o kadar iyi bir adayımız vardı ki neredeyse 2 oyun birini aldı, biz seçildik. Gazi Osman Paşa'yı kazanamayanlar, İstanbul'da bir tek Gazi Osman Paşa'da belediye çoğunluğumuz yok. Bu eksiklik değil arkadaşlar. Şöyle görün, adayın ne kadar etkili olduğunu görmek. Adayın Gazi Osman Paşa'dan nasıl bir destek aldığını görmek açısından önemli. Gazi Osman Paşa belediye başkanımızı tutuklayıp yerine belediye meclisinden AK Partili birini getirmeye çalışıyorlar. Budur hesap bu. Ama o kadar ucuz bir işe giriştiler ki akıl almaz. Belediye başkanımızın suçlandığı konu 1 Nisan günü. Onlar itiraz edip biz oyları sayarken 31 Mart'ta seçimi kaybeden AK Partili belediye başkanının sevk ettiği belediye meclisine bir iş ve belediye meclisinden oy birliğiyle geçmiş bir iş. AK Partililerin de oy verdiği, MHP'lilerin de oy verdiği, CHP'lilerin de oy verdiği bir iş. Bu konuda bütün müdürlüklerden görüş sorulmuş. Belediyenin menfaati olduğuna ilişkin görüşler gelmiş. O olmuş, bu olmuş. Efendim diyor ki o iftira attırdıkları Aziz İhsan Aktaş bu iş olsun diye ben şu kişi aracılığıyla belediye başkanına rüşvet verdim diyor. Rüşvetin görüntüsü yok, verilmesi yok, osu yok, busu yok, yeri yok. Karar alındıktan 7 ay sonra vermiş. İş bitmiş. 7 ay sonra vermiş diyor. Nasıl yapmış biliyor musunuz? Utanarak okudum, utanarak dinledim. Savcı kendisine şimdi suçüstü oldular. Bunu hem itiraz dilekçemizde hem bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya anlatacağız. Savcı Aziz İhsan Aktaş'ın önüne şeyi seriyor. Aziz İhsan Aktaş'ın söylediği kişi, yani ortağının şirket müdürüyle aynı ilçedeler ya, Gazi Osman Paşa'da. Belediye başkanımızın HTS kayıt çakışmalarını söylüyor. 3 tarih var. HTS kaydına göre baz istasyonuyla 1 kilometre o yana, 1 kilometre bu yana birlikte olanlar aynı bazı verdi, yan yana olabilir. 1000 metrekarelik daireler içinde olabilirler deniyor. Fosforlamışlar. Bu kişiyle 2 kere görüştüler. Bir araya geldiler. Ben bunlara rüşvet verdim diyor. O tarihte belediye başkanımız sosyal medyasından ve binlerce şahitle birisinde kapalı pazar yeri açtığını, o bazın olduğu yerden, bir tanesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde o bazın olduğu yerde yan yana 2 okulu ziyaret ettiğini, yine o bazın olduğu gün bir başka yerde bir üçlü açılış yaptığını ispatlıyor şu anda. Bana ispatladı. Sosyal medyasında var. Yanındaki kameramanının kayıtlarıyla, mayıtlarıyla siyasi faaliyet. Aynı baz istasyonu Aziz İhsan Aktaş'ın ortağının şeyine 1 kilometre mesafede, 700 metre mesafede. Adam benzinlikte, bizimki okul açıyor. Adam benzinlikte, bizimki pazar yeri açıyor. Öğretmenler Günü kutluyor. Gün gün saat saat belli.
Tabii bunu böyle ispatlayabileceğimizi düşünmeyip bazını vermişler eline. İftira için şu 3 tarih yapıyor. İddia şu: olay olduktan 7 ay sonra rüşvet veriliyor. Kendi adamının kapalı çarşıya güya kapalı çarşıdan baz verdiğinde kapalı çarşıdan parayı çekti diyor. Onu da 4 gün sonra verdi diyor. 4 günde parayı tuttu diyor. Gitti dediği kişi ifadesinde ben bu kişiye ne para verdim ne bir araya geldim diyor. İş adamlarıyla birlikte bir kere hayırlısı olsun ziyaretine gitmişler belediyede. Baz çakışmasında o da yok. Bu sefer de bazı başka bir yerden çekmiş onu. Bu yöntemle Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne çökecekler 3 gün sonra, 4 gün sonra. 3-4 gün sonra Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne gidip 24 Kasım Öğretmenler Günü'ndeki bazla bunun bazı tuttu yalanıyla, ki tutturamamışlar, dakika dakika ispat ediyor canlı yayınından, sosyal medyasında. İtiraz kabul olur inşallah. AK Parti Gazi Osman Paşa'ya çökmeye kalkacak. Onu bütün toplumun vicdanına havale edeceğiz, anlatacağız böyle. Partime saldırı devam ediyor. Çünkü ilk kez bir aktif parti meclis üyesi tutuklanmıştır. İlk kez geçmiş dönem milletvekilimiz, genel başkan yardımcımız Aykut Erdoğdu tutuklanmıştır. Bir kanıt, bir somut kanıt olmadan birçok iftira ve hakaretle yeni bir dalga gerçekleştirdiler. Biz bu vakitten sonra, yani daha ne diyeyim, Mustafa Bey içeride, Ekrem Başkan'ın koruma müdürü, hayatımda bir sefer gözyaşı döktüm diyor. Ekrem Başkan ayrılırken ailem sana emanet dediğinde, ailesini koruyan, yanında olan, işte konuttan taşınıldı, ev taşınılıyor, bu işleri yapan kişiyi alıp getirdiler buraya. Bir kez daha söyleyeceğim. O hani minnetlerini şundan sunuyor. Devletin televizyonu TRT'den. Burada evet, o kıymetli kardeşlerimizden yokmuş Allah'tan. Olanı göstereceğim bundan sonra. Bu da yaptı diye. Stok video servis ediyorlar. Kişi İstanbul'da gözaltına alınıyor. İkametlerini soruyorlar. Diyor ki yayla evim var. Kendi söylüyor. Yayla evine jandarma, polis varıyor. Ki bu evdeki arama biterken. Yayla evinde diyorlar ki bir kasa var, açamamışlar. Kasayı almış A101'den. Bu kadar bir kasa. Bir silah, 2 kutu mermi zor sığıyor. Çocuklar silahla oynamasın diye bir dandik, küçük, ucuz bir kasa. Şifresini telefonda kendi söylüyor. 4 rakam, bir de B'ye basarsan dıt diye açılıyormuş. Açılıyor. İçinden 2 kutu mermi çıkıyor. TRT ve yandaş kanallar ve merkez medyanın bazı kıymetli mensupları koca bir kasadan çıkan dolarları gösterip altına Mustafa Akın'ın kasasına ulaşıldı. Kasadan sade mermi çıkmış. Polisin imzası var altında. Gazi Osman Paşa'da aynı numarayı çektiler, belediyenin kasası. Bir önceki AK Partili belediye başkanı kasayı yerleştirmiş. Belediyeyi teslim aldığında belediyenin mührü içindeymiş, duruyor. Belediyenin durumuyla ilgili kendisine ilk gün yapılan sunum hard diskte duruyor. Bu kayıtla alınmış. Ama ne diyor TRT? Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin gizli kasasına erişildi. Dolarlar çıkıyor. Bıkmadan, usanmadan bunu anlatacağız. Çünkü insanların haysiyetiyle oynuyorsunuz. Ben bilmesem bunların ne mal olduklarını, düşmem bunun peşine. Türkiye'de bilmez bunu böyle. Sonra adamın kardeşi inanır ya. O görüntüyü görünce kardeşin inanır. Abimin kasasından dolarlar çıkmış diye. Ne bilecek o stok videoymuş. Sorduğunda da diyor ki anlık görüntü olmadığından stok video kullandık. Bir tane boş kasanın videosunu kullanaydım madem kasa boş çıktı. Bu kadar ahlaksızca bir operasyon yürütüldüğüne göre herhalde şunda mutabıkız artık. Türk milleti, halk %70 öyle düşünüyormuş. Herhalde burada da %70'ten fazlayızdır değil mi arkadaşlar?
Dosyalar bomboş, iddialar bomboş. Aileye zulmederek, kişiye baskı yaparak, kadını çocuğundan tehdit ederek, hadi at bir imza git evladına dönme Silivri'ye sınavından geçen o dirayetli insanların karşısında saygıyla eğiliyorum yani. Adalet duyguları karşısında. Herkes bu sınavdan geçemez. Ama boş kasayı dolu gibi göstermek, aynı bazı okulla benzin istasyon bazına eşleştirip benzin istasyonunda para verdi. Bu buna demek. Diyor ki beni Taksim'de asın diyor Hakan. 1 kuruş para aldıysak o kişiyle yüz yüze geldiysem belediyeye geldikleri iş adamı olarak ziyaretleri hariç dışarıda bir kere yüz yüze geldiğimi ya bir kamera kaydı diyor. Bu baz nerede çektiyse oranın kamera kaydı. Bir şahit. Böyle bir durumdayız arkadaşlar. Buradan biz hiçbir siyasi partiyle bir yanlışı düzeltelim. Efendim AK Parti CHP ile bayramlaşmıyor. MHP, CHP. Biz hiçbir siyasi partiyle bayramlaşmama kararımızı çok önceden bildirdiğimiz için siyasi partilerin bayramlaşma listelerinde yokuz. Öyle kimse bizden bayramlaşmıyor. Bizim bayram görecek halimiz yok arkadaşlar. Bayram gelmiyor bize yani. Ben burada 11 tane belediye başkanımı millet seçmiş, Tayyip Bey yenemedi diye üzerine akıncı yollamış. O da gelmiş hukuku ayaklar altına almış. Bu kadar iftirayla, hakaretle bir sürü insana, bir sürü yalancı tanıklıkla, gizli tanıklıkla bu işlere gelmiş. Ne bayramı yani? Ben bütün milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bize bayram gelmedi. Ben hiçbir aileye, hiçbir partiye, hiçbir yapıya böyle bayramın gelemediği bayramlar dilemiyorum. Hepsinin, bütün milletimizin bayramı kutlu olsun. Allah kimseye bizim yaşadığımızı yaşatmasın. Amin. Suçu olmadığı halde cezaevinde iftiraya uğramış arkadaşlarını bırakıp da hiçbir genel başkanı böyle cezaevinden, hiçbir eşi cezaevinden, hiçbir evladı cezaevinden masumları dışarıda arkada bırakıp da ayrıldığı günleri kimseye yaşatmasın. Ama bize bunu yaşatanların eninde sonunda bunun hesabını yargıya verdikleri, bu dünyada ve öbür dünyada verdikleri, bu kadar kul hakkı yemeye imanı olan, itikatı olan herkese söylüyorum. Bu kadar kul hakkı yenip de öbür dünyada bunun hesabını taşıyamazsınız. Bu çıkar. Bu dünyada da çıkar. İnşallah evladınızdan, sevdiğinizden çıkmasın. Bu kadar kötülük bizim inancımıza göre bir yerden çıkar. Ben Allah'tan dilemem. Hatta Allah'tan dilerim ki evlatlarına dokunmasın bu yaptıkları kötülüklerin ucu. Çünkü ben evladına dokunanların içeride ne halde olduğunu ve o evlatların ne halde olduğunu görüyorum. Vera'dan da biliyorum, Tayfun'dan da biliyorum, içerideki herkesten, Pınar Hanım'dan da biliyorum, herkesten biliyorum. Bu ettikleriniz evlatlarınızdan çıkmasın diyorum. Normalde Anadolu'da var bu. Sevdiğinden çıksın, ondan çıkmazsa torunundan çıksın. Çıkmasın diyorum. Bu yaşadığımızı kimsenin evladı yaşamasın diyorum. Ama bunu bize yaşatanlara da yanında kalmasın diyorum, bırakmayacağım diyorum. Aha böyle iki elimle, iki yakalarından tutup da bunların hesabını sormazsam namerdim diyorum. Bu kadar. İzmir'de 7 gündür süren bir grev vardı. O da sonuçlandı, bir anlaşma oldu. Doğrusu oldu. Bu süreçte çok zorlu bir süreci hem DİSK ailesi hem CHP ailesi bütün zorluklara rağmen atlattılar. Bu süreçte kötü sözler duyduk. Belediye başkanımıza karşı bir takım alaycı ifadeler, kötü ifadeler duyduk falan. Bizim taraftan kullanılan sözlerin incitmiş oldukları olabilir. Çok zorlu bir süreci hallettik. Arzu Başkan'ın yapıcı dili, sendikanın genel başkanının kullandığı yapıcı dil, bizim arkadaşlarımızın gösterdikleri sabır, verdikleri emek çok kıymetli. Nerede bir eksik, nerede bir kusur varsa unuttuk gitti. Bizim kırdığımız, üzdüğümüz varsa veya herhangi bir emekçi kardeşim İzmir'de yaşananlar üzerinden
üzüldü, kırıldıysa tümünü üstüme alıyorum. Haklarını helal etsinler. Bizden yana helal olsun. Önemli olan bir anlaşmanın sağlanmış olmasıdır. Emekçinin hakkını almış olmasıdır. Belediyenin kendi hakkını savunmuş olmasıdır. O da kamu kaynağını savunuyor. İzmirlilerin vergilerini savunuyor. Bütün haklılardan bütün haksızlar adına ben özür dilerim. Mesele bizim için kapanmıştır. Ve buradan Türkiye'deki bütün işçilere sesleniyorum. En kötü sendika sendikasızlıktan iyidir. Herkes sendikalı olsun, sendikal mücadele versin. Sendikayla çelişki olur, tartışma olur, kavga olur, eylem olur, boykot olur. En sonunda sulh olur. Sulh olunca kazanan emekçi olur. O yüzden sendikalaşmaya ve sendikal mücadeleye devam, sonuna kadar arkalarındayız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve sürece emek veren, katkı koyan, çok yorulan bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Now TV adına soruyorum. İki sorum olacak. İlki dün 5 belediye başkanı polisin kolları arasında götürülürken oluşan görüntüye tepki göstermiştiniz. Bunu dile getirmiştiniz. Adalet Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı'ndan bir cevap gelmedi veya size ulaşan bir cevap oldu mu? İkincisi Murat Çalık'ın durumu. Sağlık durumunda bir sıkıntı var mı? Bunu nasıl etkileyecek? Murat Çalık'ın sağlık durumunda sıkıntı var. Murat Çalık'ın böylesine nakledilmesi doğru değil. Ailesinden uzak tutulması doğru değil. Bu yapılan, biraz önce de söylediğim gibi, tam bir zulüm. Dün yaşananlar Yassıada mahkemelerinde, Yassıada'da yaşananlardan farklı değildir. Bir utanç filmi çekmiştir. Filmin senaristi, yazanı, çizeni hepsi ben diyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ona yaranmak için yapıyorlar. Onun rakiplerini yıldırmak için yapıyorlar. Bize gözdağı vermek için yapıyorlar. O görüntüden ben Adalet Bakanı, Allah kabul etsin, hac farizesini yerine getiriyormuş. Arasa, üzgünüm dese, tövbe ettim dese bir kıymeti yok. Yapan belli, yaptıran belli. Ben Adalet Bakanı'nın bu kadar basitleşmeyeceğini bilirim. Bana İçişleri Bakanı arasa, özür dilese ne kıymeti var? Dilemesi gereken dilemiyorsa, utanması gereken utanmıyorsa. Ben kimin yaptırdığını, kimin yaptığını biliyorum. Ben bu meselenin kim yüzünden yapıldığını, yaptırıldığını biliyorum. Bugün dünya kadar geçmiş AK Partili bakan, milletvekili, siyasetçi bu durumu eleştiriyorsa, aslında eleştirdikleri 23-25 yıl önce Erdemliler Hareketi diye yola çıkıp da buralara savrulan bugünkü partinin yöneticileri ve başındakidir yani. O yüzden zulm ile abad olunmaz. Bu yaptıkları çok üzüyor beni. Çok ağrıma gidiyor. Kendime yapılmış gibi hissediyorum. O görüntülerin yaşanmasından büyük utanç duyuyorum. Ama sonuçta yapan utanmıyorsa biz ne yapalım? Millet verecek cezasını. Millet verecek bunun eninde sonunda cezasını yani. Ya ben sağlık durumunun iyi olmadığını, nakle elverişli olmadığını biliyorum. Nakle elverişlidir diye bir rapor almış olmasalar bu nakli yapmazlar. Raporu verene de bakacağız, alana da bakacağız. Nasıl olmuş bu iş diye bakacağız. Biz Mehmet Murat Çalık'ın ailesinden uzaklaştırılmak suretiyle ailesine ve diğer ailelere ve tutuklulara verilen mesajın son derece alçakça, insanlığa sığmayan bir mesaj olduğunu söylüyor. Detaylı açıklamaları yapar, avukat arkadaşlar yapar. Tamam. Yoksa iddianamesinde inceleme imkanlarınız oldu mu ya da buradaki birisine inceleme imkanları oldu mu, yorumlarınız nedir? Bir de biraz daha geniş bir sorum olacak. O zamana kadar... Bunu cevaplayayım, sonra geniş soruyu sor unutmadan. Kurultay iddianamesini gördük. Bomboş ve şu açıdan da çok iyi. Bugüne kadar ne konuşuldu? Paralar, paralar, paralar. Ne söyledi o utanmaz? Şimdi gazeteci denmez de işte o yapı neyse o güruh hep bir ağızdan yaydılar. Paralar verildi, paralar alındı. Ne olmuştu? Döviz büroları açtırılmıştı. Değil mi? MASAK raporu diyor ki hiçbir para hareketi kişiler arasında rastlanamadı. Ne var ayrıca?
döviz bürolarının kameraları. O gün hiç açılmamış o döviz büroları. Hepsi ortada. Yani bu atılan yalanların hiçbirisi. Masak raporu açıkça yazıyor. Savcı tabii zorunda değil. Aslında lehe delil toplamak zorunda ama hani onu öyle alıp da koymak zorunda değil ama masak raporunun özetini koymuş. Ekte masak raporu var. İnanmayan açsın baksın diyorlar. İnanmayan baksın, masak raporu diyor ki tertemiz bunlar diyor. Para yok diyor, para yok diyor masak raporu. Öbür tarafından da iddianamenin Özgür Özel'e oy vermeleri için iş teklif edildiği, seni işe alırız dendiği, şöyle oldu böyle oldu. Bir de bazı kişi mesela diyor ki Kadıköy'de Moda'da oturuyordum, yan masadan kulak misafiri oldum. Uber şoförü olduklarını düşündüğüm 2 kişi abi nasıl gittik o gün 4 döviz bürosundan paraları Uber arabalarımızdan taşıdık CHP kurultayına diye duymuş. Ondan sonra ama ne döviz büroları açılmış, ne o gün Uber kiralanmış, ne öyle biri var. O duymuş, öyle söylemiş. İddianameye o yüzden döviz bürosu açılmıştır, konmuştur bilmem ne girmemiş. Ne girmiş? Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları Özgür Özel kazansın diye delegeleri ikna etmek için onlara iş ve belediye başkanlığı teklif etmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir belediye başkanı 350 bin anket arkadaşlar. 350 bin anket. Parti meclisinde, parti meclis üyelerinden bir tanesi de yanımda. Ekrana yani biz getiriyoruz. Mesela sormuşlar Bursa Osman Gazi Belediye Başkanımıza sormuşlar. Özgür Özel'e belediye başkanı olmak için mi Özgür Özel'e oy verdin? Bana oy verdiği de belli değil. Kapalı kapılar ardında yani verdiğini tahmin ediyor. Ondan mı oy verdin? Mesela Bursa Osman Gazi'ye aday olmuş. Bir sürü kişi, 7 kişi. Savcı istesin ona da yollar. Bu 7 kişi içinden bir tanesi kesin kazanıyor öne çıkmış. Kimmiş? Bugünkü belediye başkanımız. Niye? 3 dönem milletvekilliği yapmış. Aday olduğu bölgedeki Uludağ'daki bütün köylerin derneğinin zaten başkanı. Milletvekiliyken de çok destek alıyordu. Belediye başkanlığında da %48'ine oy alır demişler. Ona yakında bir oy almış. Şimdi rakam yanlış olabilir. Savcı Bey'e o tarihli anketi yollayayım. Parti meclisinde her belediye için parti meclis üyelerinin şu soruyu sorma hakkı var. Niye onu tercih ettik? Şöyle cevaplar alıyorlar. Ankette kesin kazanacaklar içinde kadın varsa kadın seçiyoruz. Buraya kadını ondan koyduk. Tamam. Ankette kesin kazanacaklar arasında 3'ü de erkekse sandık koyuyoruz. Üye karar veriyor. Kesin kazanacak bir kişi varsa ona aday yapıyoruz. Mesela Mansur Yavaş. Mansur Yavaş seçimde Özgür Özel'e oy verdi ya da vermedi diye değil. Ankete göre 58 potansiyeli vardı. Sandıkta da 60 oy aldı zaten. Kazanan belediye başkanına Özgür Özel'le oy verdin diye mi aday oldun diye soruyor. O şehre hizmet etmek için aday oldu ve böyle. O yüzden ellerinde tek şey kaldı. Belediye başkanlarına seni aday yaparız denmesi kaldı. Onda da nasıl adaylaştıklarının anketleri bizde. İstediği belediyenin anketini yollayabilirim Sayın Savcıya. Görevini yapıyor o da. Birileri gidiyor yalan beyanda bulunuyor, ifadelerde 3-5 meczubu götürüp ifade verdirdiler. O da onları dinledi bilmem ne. Masak raporu istedi, temiz çıktı. Şimdi isterse biz de istediği bilgileri, belgeleri veririz. Bizim o meseleyle ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Bugünü de takvimlerimize not ettik, takvim. O bugün sabah takvimi not ettim. O iftira manşeti, iğrenç manşeti not ettim. Gün olur devran döner, yeni takvimler açılır, yeni sayfalar açılır. O gün görürüm takvimi. Takvimime not ettim, takvimi. Özgür Özel takvimi tehdit etti. Yarın çalışmadan manşet hazır. Çalışıyorsunuz da ne yapıyorsunuz? Bir tane de çalışmadan. Bu sorum siyasi değil, cevaplayacağım ama sizin takdirinizde kalmış. Birçok ziyaretinizi takip ettiğim için duygusal halinizi de takip ediyorum ister istemez. Bu ziyaretin sizi daha duygusal olarak yıpranmış olduğunuzu gördüm. 11 belediye başkanınız tutuklandı.
Bu süreçte yalnız bırakıldığınız ve duygusal olarak daha zor süreçten geçtiğinizi düşünüyorum. Siz ne söylemek istersiniz? Kim yalnız bırakacak? Yanımda olması gereken 2 milyon partili yanımda. Memleketin %70'i yanımda. Akşam gelin Gazi Osman Paşa'ya, görün nasıl yanımda. Şimdi Maltepe'de 2,5 milyon kişi gelip de adam kendini yalnız hissediyorsa akıl hastanesine tıkarlar. Bana böyle tehlikeli sorular sormayın. Siyaseten parti yanımızda. Allah razı olsun, Musavat Bey ziyaret edecekmiş yine. DEM Parti ziyaret etmek istiyor. Zafer Partisi ile biz onlarla bir dayanışma gösteriyoruz. Onlar bizimle bir dayanışma gösteriyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak baktığımızda muhalefete bir söz söylersek ayıp etmiş oluruz. Ondan sonra ama iktidara da bir kelime eksik söylersek görevimizi yapmamış oluruz. Onlar paylarına düşeni alıyorlar. Biz paylarımıza düşeni not ediyoruz. Ben ama geçen gün AK Parti'den milletvekili arkadaşlar, yönetici arkadaşlarla bir vesile bir arada olduğumuzda biz olsak böyle yapmayacağımızı anlattım onlara en münasip dille. Biz bir hastaları olduğunda geçmiş olsun demeden, bir ölümlerine taziye vermeden, bir acı günleri olduğunda bütün siyasi çekişmeyi bir yere bırakıp bize ne düşer diye aramadan durmayız. Ya burada eşlere, çocuklara zulmediliyor. Burada iftira ediliyor. Burada şahit yok. Anlatınca bu kadarını bilmiyorduk. Kadınlara yapılanları, zorla ifade vermeye çalışanları, avukatsız görüşmeye çağrılmaları, doktora gidiyorum diye savcıya götürülüp boş odada yapılanları. Ya bunları bakın bu çağda adı Cumhuriyet olan, kendine demokrasi diyen ülkeleri bırakın. Artık bu çağda otokratik rejimlerde bunların olmadığı ülkeler var yani. Bu ülkede darbe dönemlerinde yapılmayan işleri bugün yapmaya çalışanlar var. Ne demek ya, itirafçı olacağım diyen adama suç örgütünün başının adı ne? Aziz İhsan Aktaş. İtirafçı oluyor, suç örgütünün başını salıyor. Ya bu nasıl iş? Diyelim ki bir an için bu kişinin bir suç örgütünün olduğunu ve insanların da bu suç örgütüne bu kişi tarafından dahil edildiğini düşünelim. Ya sen biz bu suçları işledik deyip kurtulup öbürleri ceza alır mı ya? Yani suç örgütü kurmanın yanında ayrıca dolandırıcı herif. Adama inanıp suç örgütüne girmiş birileri, altındakiler için söylüyorum. O örgütte bizim arkadaşlar yok. O suçu itiraf ediyor, öbürleri yatıyor, bu çıkıyor. Örgütü kurmuş adam. Böyle itirafçılık mı olur? Bu iftira, bu kumpasçılık. Bu yeni nesil bir kumpasçılık bu yani. 2025 model kumpas kurmuşlar. FETÖ kuruyordu 2007 model, 9 model, 13 model kumpasları vardı FETÖ'cülerin. Bunlar 2025 model kumpas kurmuşlar yani. Büyük bir utanç. Vallahi şöyle, bugün de üzgünüm, dün de üzgünüm. Siz tabii soruyu sormak hakkınız. Birlikte milletvekili yaptığınız, 2 gün önce birlikte parti meclisi yaptığınız, Hasan abi diye hitap ettiğiniz 30 yıldır, 50 yıl 4 aydır bu ülkeye, kamuya hizmet eden tecrübeli birisi. Gencecik çocuklar, pırıl pırıl bürokratlar. 2 yanına, 2 tane koluna girilmiş. Bugün Türkiye Cumhuriyeti terör örgütlerine bu muameleyi yapmıyor. Türkiye Cumhuriyeti gerçek çetelere bu muameleyi yapmıyor artık. Öyle o 90'ların görüntülerini ya da darbe dönemlerinin görüntülerini böyle yaşatmıyorlar. Yaşatılmaması lazım. Yaşatılmaması lazım. Kimseye yapmasınlar, hiç kimseye yapmasın. Ama burada envai çeşit terör örgütü var. Birisinin üyelerini bir gece 7 farklı şehre dağıtıyor musunuz da benim arkadaşlarımı dağıttınız ya? Bakın yap diye demiyorum. Çünkü bunların da masum aileleri var. Suçlu varsa içeride terör örgütünden o suçlu, ailesi değil. 4 yaşında evladı suçlu değil. Hangi 10 kişiyi Türkiye'nin 7 farklı iline dün akşam bir terör örgütünden dağıttın da sıra bize geldi? Olacak iş değil yani. Ve o görüntüyü gördüğünüzde tabii ki ağrınıza gidiyor. Siyaset dediğin şey sözle yapılır ama esas duyguyla yapılır. Hissederek yapılır. Hissetmeden yapılmaz. Şimdi Gazi Osman Paşa'ya gideceğiz. Bütün İstanbulluları saat 20.30'da Gazi Osman Paşa'ya, Gazi Osman Paşalıları davet ediyorum. İnanmadan, yani
O otobüsün merdivenini çıkacak enerjisi kalmaz insanın. Eğer ki arkadaşlarıma bu kadar inanmıyor ve bu meseleye bu kadar hırslanıyor olmasam. Görün bakalım akşam yalnız mıymışız değil miymişiz. Lafım size değil yani. Buyurun. İnfaz düzenlemesiyle yaklaşık 20 bin mahkumun bayramı aileleriyle birlikte girmesi öneriliyor. Bir yandan böyle bir süreç yürürken bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri yönelik operasyonların devam etmesini bayramda ya da sonrasında bekliyor musunuz? Bu operasyonların İstanbul dışında farklı illere sıçrama ihtimali sizce var mı? Hukuk varsa yoktur. Akın varsa her şey olur. Akın var, adaletsizliğe akın. Adaletin zaptı yakın diye şiir yazıyor adam. Ya Adana'nın belediye başkanını Adana'nın Cumhuriyet Başsavcısı soruşturamıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı sınırlarında olduğu iddia edilen bir şeyden dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcısı yapamıyor. Yetkisi köprüden öteye gitmeyen, Tekirdağ'a varmayan zıp çıktı. Çıkmış ortaya Adana'dan belediye başkanı alıyor. Ya ben ne diyeyim arkadaş, ne diyeyim yani? Öbür illere yayılır mı? Yayılır. Ne kadar yani Recep Tayyip Erdoğan'ın korkusu, rakibinden korkusu, CHP'den korkusu, iktidardan inme kaygısı dinene kadar yayılır. Ellerinden geleni de ardına koymasınlar. Ne yapalım yani? Evet. Son soruyu alalım. Sayın Başkan, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2 Mayıs tarihinde avukat aracılığıyla bir tebligat gittiği fakat ifade vermeye gitmediği konuşulduğu üzere şimdi bir açıklama yaptı. Dedi ki ben Cumhuriyet Kuran Parti adliye koridorlarında konuşmam, tartıştırmam. Bu konuda ben sizin değerlendirmenizi merak ediyorum. Bu süreci nereden bakıyorsunuz? Bulunduğum mevkiden bakıyorum. Genel başkanlık mevkii böyle her sürece, her baktığın açıyı her sorulduğunda cevaplandırmamayı gerektiriyor. Teşekkür ederim.